Merhaba. Bu videoda devletin 2 numarası olan savaş açma konusunda hiçbir çekincesi olmadığı söylenen ve nükleer düğmeye erişimi olan bir eş diktatörden yani Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'dan ve onun gerçekte hangi yetkilere sahip olduğundan bahsedeceğim. Dünyada Kuzey Kore kadar hem içeriden hem de dışarıdan izole edilmiş başka hiçbir ülke yok. Dış dünyaya neredeyse 75 yılı aşkın bir süredir ülkeyi yöneten ailenin sadece ve sadece propaganda görüntüleri ulaşıyor. Şu anki diktatör Kim Jong-un doğal olarak bu ailenin odak noktasında yer alıyor. Ancak daha yakından bakarsak yanında popülaritesi giderek artan bir kadını görüyoruz. Kız kardeşi Kim Yo-jong. O şimdiden Kuzey Kore'deki iktidar yapısının 2 numarası olarak görülüyor ve bazıları onun Kim Jong-un'un gelecekteki halefi olduğuna inanıyor. 2 nedenden dolayı Kim Yo-jong sadece günümüz Kuzey Kore'sinde değil, tüm Kore tarihinde ülkedeki en güçlü kadın. Birincisi, Kuzey Kore'nin başlı başına bir fenomen olması. Komünist bir hanedanın şu an 3. nesli hüküm sürmekte. Hanedan, büyük baba Kim Il-sung tarafından kuruldu. Ardından oğlu Kim Jong-il ve bugün de torunu Kim Jong-un devletin başına geçti. İkinci neden ise bu alışılmadık rejimde genç bir kadının aniden ortaya çıkması. Mevcut liderin kız kardeşi ilk kez babası Kim Jong-il'in cenaze töreninde gözyaşları içinde görülmüştü. O zamana kadar kimse onun hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Bu da düzenin gizliliğinin ne kadar ileri gidebildiğini gösteriyor. Ama son 10 yıl içinde bu genç kadın bu ülkedeki en önemli ikinci kişi haline geldi. Bu hanedanın hikayesini ve özelliklerini kısaca anlattıktan sonra akla bir soru geliyor. Kuzey Kore rejiminin Madonna'sı olarak da bilinen bu kadının işlevi tam olarak nedir? Gelin birlikte inceleyelim. Kim Yo-jong'un işlevleri aslında nispeten önemsiz. Çünkü klasik bir siyasi sistemle karşı karşıya değiliz. Kuzey Kore Komünist Partisi'nin genel sekreter yardımcısı değil ya da başka bir ünvanı yok. Bunun aslında hiç önemi de yok. Asıl önemli olan onun yönetimi elinde tutan aileye mensup olması. Bu rejim komünist ideolojiye zıt düşen bir monarşi olarak görülüyor. Kuzey Kore'de anlatılanlara göre iktidar ailesi kutsal Paektusan Dağı'nın kanından geliyor. Bu da ayrıcalıklı bir şey. Çünkü Paektusan Dağı Kore'nin ulusal bir efsanesi ve Kim Jong-un'un büyük babası Japonlara karşı bağımsızlık savaşını oradan yönetmişti. Bu aileyi yüceleştiren de aslında bu efsane. Kim Yo-jong'un önemi büyük. Çünkü o patronun kız kardeşi. Abisinin ona güveni tam. İsviçre'de birlikte okula gitmişler. Çok yakınlar. Bu yakınlık ve kan bağı onu devlet kademesinde özel bir rolü ve konumu olduğu anlamına geliyor. Batıya yansıyan veya yansıtılan fotoğraflarda ve videolarda görülenlere bakılırsa bu kadın kibarlık ve sertliği ustalıkla birleştiriyor. Bazen ön planda, bazen protokole göre ikinci sırada kalıyor. Peki bu kadın hakkında daha detaylı bilgi edinmek neden bu kadar zor? Kuzey Kore'de kamusal yaşam sürekli olarak bir tiyatro oyunu gibi sahneye koyulup, senaryolaştırılıp, halka gösterildiği için ülkede neler olduğuna dair sağlıklı bilgiye ulaşmak pek kolay değil.
Örneğin Kim Yo-jong'un resmi olduğunu bilmiyoruz. Madonna, Kuzey Kore'nin görevlisi olarak Güney Kore'de dostça davranmak istediğinde son derece çekici olabiliyor. Güney Kore ziyareti sırasında sanki bir rock yıldızı gibi performans sergiledi. Çeşitli talk show'lara, insanların çantasıyla, saç stiliyle, kıyafetleriyle ilgilendiği televizyon programlarına çıktı. Güney Kore'yi turnedeki bir rock yıldızı gibi fethetti. Ama daha sonra siyasi iklim değiştiğinde Kuzey Kore ile Donald Trump arasındaki müzakereler bozulduğunda ve sonra kesildiğinde tamamen değişti. Batı'yı ve ABD'yi nükleer kıyametle tehdit eden bir şeytan haline geldi ve bir yetkilinin söylediği gibi Güney Koreliler bunun sonucunda düpedüz rahatsız oldular. Uzunca bir süredir Güney Kore'yi nükleer kıyametle tehdit eden bu rejimin gülen yüzünü keşfettiklerini düşünüyorlardı. Ve birdenbire tekrar onlara karşı döndü. Bu kişilik değişimi tabii ki çok rahatsız ediciydi. Kim Yo-jong acaba imajını düzeltmek amacıyla mı rejim için bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor? Ben öyle düşünmüyorum. Deyim yerindeyse o daha çok her türlü aleti bünyesinde barındıran bir İsviçre çakısına benziyor. Ağabeyinin güvenini kazandığı için onu zora sokmadan tüm bu sorunların üstesinden gelebiliyor. Çekingen duruşlu ve gülümseyen bir kişilik gösterebiliyor. Ayrıca Güney Kore'nin ilk zamanlardan beri değişmiş olan eski siyasi liderliğinin de bunu gerçekten kabul ettiğine inanıyorum. Kim Yo-jong'un Kuzey ve Güney Kore arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin habercisi olduğunu düşünüyorlar. Ancak tam tersi de olabilir. Kimse Kim Yo-jong'un ne düşündüğünü anlamaya çalışmamalıdır. O her zaman rejimin olmasını istediği gibi bir kişidir. Çünkü rejim onun ailesidir. Kim Yo-jong'un medyatik kariyeri hangi adımlarla, hangi imajlarla gelişti? Akıllara gelen ilk görüntü babasının cenazesinde gözyaşlarına boğulan bir genç kadın. Ama sonra onun nasıl giderek daha görünür hale geldiğini hep birlikte gördük. Onun etkisini, yönetimdeki rolünü bu şekilde ölçmek mümkün. İlk başlarda çok ketumdu. Kardeşinin yakın çevresinin bir parçasıydı ve sonra Güney Kore'deki kış olimpiyatlarında dünya sahnesine ilk adımını attı. Oyunların başlamasından 48 saat önce oyunlarda Kuzey Kore'yi heyet başkanı olarak temsil edeceği açıklandı. Bu aslında çok özel bir andı. Çünkü 1953'te Kore Savaşı'nın sona ermesinden bu yana Kim ailesinin bir üyesi ilk kez Güney Kore topraklarına ayak basıyordu. Ve bu ülkenin son derece acımasız geçmişinde belli bir öneme sahipti. Sanki Kuzey Kore elini uzatıyor ve Güney Kore ile diyaloğa hazırmış gibi görünüyordu. Naklen yayınlarda, televizyonda gördüğümüz görüntüler izleyicilere hatta biraz komik bile geldi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in arkasında oturuyordu ve Pence daha sonra göz göze gelmemeleri için büyük özen gösterdiğini söylemişti. Çünkü bu kadın ABD'nin hala savaş halinde olduğu bir ülkeyi temsil ediyordu. Kore Savaşı'nın 1953 yılında sona ermesinin ardından ateşkes yapılmış ancak barış anlaşması imzalanmamıştı. Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD ile hala resmen savaş halinde. O tarihten bu yana ufak tefek küçük olaylar dışında herhangi bir silahlı çatışma yaşanmadı. Kuzey Kore rejiminin bu temsilcisinin Güney Kore'de bulunması tam bir sansasyondu ve Kim Yo-jong bunu hem kamuoyundaki imajı hem de
Güney Kore liderleriyle yaptığı görüşmeler açısından kusursuz bir şekilde yönetti. Bu yaşananlar daha sonra yaşanacakların yolunu açtı. Mesela sürekli füzelerden bahseden tuhaf bir saç stiline sahip bu genç Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve diğer tarafta bir yıl önce Kuzey Kore'yi yerle bir edip yok edeceği tehdidinde bulunan yine tuhaf bir saç stiline sahip Donald Trump arasındaki bu biraz alışılmışın dışındaki buluşma gibi. Sonra Trump birdenbire Kim Jong-un'a, bu genç kuzey liderine hayran oldu. Trump'ın kendisi bizzat hayran kelimesini kullandı. Neticede bir anlaşma için gerekli koşullar mevcut olmadığından bu buluşma hiçbir müspet şeye yol açmasa bile Kim Yo-jong burada da kesinlikle belirleyici bir rol oynadı. Ama Kim Yo-jong'un kardeşi, şu anki Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilişkisi tam olarak ne? Her şeyden önce her ikisi İsviçre'de birlikte aynı devlet okulunda okudular. Tabiri caizse orada kılık değiştirmeden gizlendiler ve yaşadılar. Ebeveynleri rolünü üstlenen ve Kuzey Kore konsolosluğunda görevli bir karı koca tarafından bakıldılar. Birlikte Paris'teki Disneyland'e gittiler, birlikte spor yaptılar ve kayak yapmaya gittiler. Yani bu iki genç arasında çok güçlü bir dostluk ve mutlak bir güven vardı. Kim Jong-un'un iktidara geldikten kısa bir süre sonra Kuzey Kore rejimine sırtını dönen ve yurt dışında Malezya'da yaşayan üvey kardeşini oldukça görkemli bir şekilde hem de herkesin görebileceği bir şekilde Jong-un'un kız kardeşiyle olan ilişkisi ise bunun tam tersi. İkisinin arasında mutlak sadakat, mutlak güven var ve bu da Kim Jong-un'un ülkesinde belki de sadece bir kişiye güvenebileceği anlamına geliyor. O da kız kardeşi. Katı bir ataerkil olduğu düşünülen Kuzey Kore gibi bir toplumda bu kadının yükselişi ne anlama geliyor? Bunu bir yandan Kim hanedanının hayata geçirdiği rejimin ne kadar sağlam bir şekilde ayakta durduğunu göstermekte. Kurucu Kim Il-sung'un ailesinden ve onun soyundan gelen bu genç kadının her türlü meşruiyete sahip olduğundan kimse şüphe duymuyor. Hatta Kore Halk Cumhuriyeti'nde en yüksek mevkilere gelebileceğine kadar hanedanın bu rolüne ilişkin genel bir kabul var. Tabii ki halkın ne düşündüğü sorulmuyor. En azından yönetim kademesinden, yetkililerden herhangi bir protesto yok. Ve sadece Paektusan kanından gelen biri olması bile ona bu meşruiyeti kazandırıyor. Kim Jong-un da bu rejimi kız kardeşine siyasi bir rol verebilecek şekilde organize etmiş. O zamana kadar bu ülkedeki kadınlar tıpkı Kim Jong-un'un annesi gibi sadece destekçi, sadık bir arkadaş rolüne sahiptiler. Şimdi birdenbire bir kadın siyasi bir rol oynamaya başladı. Covid pandemisi sonrasında Kim Yo-jong'u çok dokunaklı bir konuşma yaparken ve binlerce subay ve parti ileri gelenlerin meselesi biraz karmaşık. Çünkü Kim Jong-un'un resmi olarak bilinen en az 2 çocuğu var. Ayrıca 9 yaşındaki kızıyla birlikte birçok defa kamuoyunun karşısına çıktı. Eğer bugün kendisine bir şey olursa, bir kaza ya da sağlık durumunun iyi olmaması gibi, o zaman yerine büyük bir ihtimalle kız kardeşi geçecektir. Teorik olarak bu ihtimal göz ardı edilebilir. Çünkü bu rejimin başında hiçbir zaman bir kadın olmadı. Ancak bugün ister Güney Kore'de, ister ABD'de olsun, tüm uzmanlar yarın böyle bir sorun ortaya çıkarsa kız kardeşinin gerçekten de abisinin yerine geçeceğini söylüyor. Daha uzun vadede soru kızını iktidara getirip getiremeyeceğidir. Ancak
kızının devleti yönetme yaşına gelmesine daha çok var. Büyük olasılıkla ya kızı ya da kız kardeşi olacaktır. Kuzey Kore'nin bir sonraki liderinin bir kadın olmasının söz konusu olup olmadığı konusunda yönetimdeki yetkililerle bir röportaj yapılmasının neredeyse imkansız olduğunu biliyoruz. Kuzey Kore'nin mevcut liderlerinden hiçbiri, hatta bir önceki nesil bile batılı gazetecilerle röportaj yapmadı. Kuzey Kore'ye batılı bir gazetecinin girmesi bile çok zor. Her şeye rağmen Kim Jong-un'un yerine kimin geçeceği nasıl belirlenirse belirlensin, Kim hanedanı Kuzey Kore'deki iktidar sahnesinden çekilmeyecek. 10 yıl önce diktatör bu utangaç kızı Kuzey Korelilerle tanıştırdı ve o zamandan beri Kim Yo-jong, Kim hanedanından gelen gerçek bir prenses olduğunu ispat etti. Sizin bu konudaki fikirleriniz neler? Komünist bir rejimde babadan oğula ve muhtemelen abiden kız kardeşe geçen hükümdarlık düzenini nasıl buluyorsunuz? Kim Yo-jong'un devletin yönetimini devralacağına ihtimal veriyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda bizimle paylaşmayı, beğeni tuşuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda tarihin sayfalarında dolaşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.